Selamlar. Martin'in en sevdiği karakterin Tyrion olabilir. Buna rağmen ona bile acımasızca davranmış. Çirkin bir cüce olarak yazması yetmiyormuş gibi kesilmiş burnunu daha da acınası bir görünüşe sokmuştur. Dahası yaşadıkları yetmezmiş gibi onu daha kötü günlerin beklediğini ifade ederek sonuyla ilgili çok umut vadeci konuşmasa da Tyrion en ilgi çekici POV karakterlerden biri olarak listenin başlarında yerini korumakta. Peki ama onun için öngörülen ama sonra silinen yahut ertelenen olay örgüleri nelerdir? Martin bizden neleri sakladı ve satır aralarını eşledi? Bu videoda bunlara odaklanacağız. Ama videoya geçmeden önce minik bir ricam var. Biliyorsunuz ki her içerik üreticisi gibi benim kanalımın da büyümesi için siz abonelerimin desteğine ihtiyacım var. Bu sebeple maddi manevi vereceğiniz her desteği açığım. Bilhassa algoritmayı hareketlendirmek için videolarıma yorum yapmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız çok önemli. Mobilden izliyorsanız da hype yapmanızı rica edeceğim. Desteğiniz video yapmaya devam etmem için önemli olduğunu unutmayın. Şimdi devam edelim. Jon videosunda olduğu gibi Tyrion içinde ilk aşama en çok bilinen mektup taslağındaki bilgileri kısaca özetleyelim. Martin'in ilk taslağında Tyrion Sansa ile evlenmemiş, Jon ile arkadaş olmamış ve sonra gitmemişti. Fakat güneyde kral topraklarında hem Arya hem Sansa ile arkadaş olmuş, Arya'ya aşık olmuş ve Jon ile bu sebeple birbirine düşman kesilmişlerdi. Yani bir aşk üçgeni söz konusuydu. Ayrıca Winterfell'i kuşatıp yakarak Kuzey Lannister'lar adını ele geçirmiş ama sonra Jaime tarafından ihanete uğrayıp kral ve oğlunun muhtemeldir ki Sansa'nın öldürülmesi suçu üstüne atılmış, o da ailesiyle ilişkilerini kopartıp Stark'ların tarafına geçmiştir. Kitaplara baktığımızda ise olay örgülerin bu saydıklarım tersi olduğunu görüyoruz. Güney yerine Sur'a yönelmiş, Jon ile arkadaş olmuş ve Sansa ile evlendirilmiş. Arya'ya aşık olmaya bırakın onunla tek bir etkileşimi bile olmamıştır. Lakin Jaime ve ailesinden bir ihanet görmüş, kralın öldürmesi suçu üstüne atılmış ve ailesiyle bağlarını kopartıp taraf değiştirmiştir. Şimdilik Targaryen tarafına gitmiş gibi görünmekte. Özetle olay örgülerinde değişiklikler olsa da tema bozulmadan devam etmiştir. Stark'larla kurulan arkadaşlık, taraf değiştirme, aile ihaneti, doğrudan aşk olmasa bile bir Stark kızıyla yakınlık gibi şeyler gerçekleşmiştir. Şimdi kitapların sırasıyla gidelim ve hangi kitapta hangi ekleme ve çıkarmalar ya da ertelemeler olduğunu düşündüğüm şeyler var bakalım. Dahası hangileri bana göre ileride spoiler olabilir. İlk kitapta olan değişikliklerden genel olarak az önce bahsettim fakat paylaşılan taslak bilgiler arasında Game of Thrones kitabında bir değişiklik daha var. Şimdi Jon ve Tyrion birlikte Sur'a giderken mola verdikleri gecenin birinde çocukken ablası ve babasının ejderha ateşiyle yanmasını hayal ettiğini anlatmıştı. 1993 taslağı bu diyaloğu biraz daha genişletiyor. Bir şeylerin yanmasını izlemeyi severim cümlesini ekliyor ve annesinin de yanmasını hayal ettiği aile üyeleri arasına ekliyor. Bu çok ilginç bir bilgi çünkü Tyrion mevcut hikayede annesini hatırlamıyor. Zira onu doğururken öldü. Bu bariz ki tamamen silinmiş, spoiler içermeyen bir bilgi de olsa Martin ilk aşama anneyi uzun bir süre yaşatmaya ve bariz ki Tywin ve Cersei gibi onu kötü davranmasına karar vermiş. Yoksa annesini de Cersei ve Tywin'le beraber yakma hayalleri kurmazdı. İlk kitapta Tyrion ile ilgili sayılabilecek bir değişiklik daha var ama bağlamsal olarak net ve keti içerdiği ve doğrudan onların tarafını ilgilendirdiği için bu videoda bahsetmeyeceğim. İkinci kitap olan Kralların Çarpışması'nda da bir Tyrion bölüm var aslında ama ondan bahsedersem diğer başka meseleleri de işin içine sokmam gerekiyor. Bu sebeple ana bağlantıyı göz önünde tutarak buna da başka bir videoda değineceğim. Yine de ikinci kitapta değiştirilen bir Tyrion bölümünden bahsetmeden geçemeyiz. Konum Cersei'nin köstebeği kim? Şimdi kitaplarda Tyrion, Cersei'ye bilgi sızdıran kişi ararken bir oyun kurmuştu hatırlarsınız. Aklınıza hemen o gelsin. Tyrion önce Pycelle ile odasında buluşur ve Pycelle, Marcelle'ye Prens Doran'ın oğluyla evlendirme teklifinin kopyalarını içeren 2 mektup verir ve Pycelle her 2 mektubu da derhal kuzgun aracıyla göndermesini söyler. Pycelle'nin dönmesini beklerken Tyrion kanat sesini duyar ve ardından bir kuzgunun çayırlıktan uçtuğunu görür. Varys yaklaşık 1 saat sonra Tyrion'un yatak odasına girir ve Pycelle'nin Tyrion adına Doran'a gizli bir mektup gönderdiğini çoktan öğrenmiştir.
Cersei daha sonra Tyrion'a Marcella'yı Doran'a teklif ettiği için kızar ama serçe parmak ve Varys'in anlattığı diğer teklifler için kızmaz. Tyrion Parsel'i şaka ile pusuya düşürür ve onun mektuplardan birini Cersei vermekle suçlar. Tabii ki üstad bunu reddeder, Varys'i suçlar ve daha sert tehditlerden sonra Jon Arryn'in ölmesine izin verdiğini itiraf eder. Yani özetle kitaplarda Cersei'nin köstebeği tartışmasız Parsel'dir ama taslaklarda bu durum biraz daha farklı gibi. Ekranda taslak görselini görebilirsiniz. Parsel ile görüşmesinde odadan çıkmadan önce Tyrion ikinci kuzgunun kanat sesini duyuyor. Kitap versiyonunda tek kuzgunun uçtuğunu görür. İkinci ile ilgili herhangi bir şey görmez ya da duymaz. Devamında Varys'i beklemek için odasına gider, Pod'u yemek getirmesi için yollar ve Varys peynir bitmeden gelir. Aralarında ilk aşama geçen konuşma kitapta olduğu gibi. Sonrasında ise minik bir fark var. Kitapta Varys belki küçük kuşları bana söylemişti diyerek mektup içini bildiğini söylerken taslakta bilmediğini, kuşlarının söylemediğini iddia eder ama kitapta yazıldığı gibi devam eder konuşma. Diğer ayrıntı ise Varys'in kitapta olduğu gibi serçe parmaktan bir saat sonra değil çok daha kısa bir sürede gelmesi. Yani Pod'un bir koşu peynir almak için mutfağa gidip gelebileceği kadar kısa bir süreden bahsediyoruz. Kitapta Pycelle suçlamaları reddetmiş ve Varys'e işaret etmişti ama iki mektuptan sadece bir tanesini gönderdiğini biliyoruz. Taslakta ise iki kuzgun sesi duyduk. Demektir ki ikisini birden göndermiş. Taslaklarda Varys'in sözüm ona mektup içeriğini bilmemesi ve bu kadar hızlı şekilde odaya gelmesi taslak bilgilerini internette paylaşan Gisef'e göre muhtemelen Martin'in asıl köstebek olarak Varys'i seçmesinden kaynaklı. Haliyle Pycelle sadece Varys'in kurbanı olmuş oluyor. Ben de bu görüşe katılıyorum ama kanımca Martin ve Varys'i mevcut halinden daha net şekilde ikili oynayan bir ispikçi yapmış ama vazgeçerek durumu değiştirmiş ve en sonunda fail olarak Pycelle'de karar vermiş. Tabii bu görüşe ek olarak aslında biraz daha olası olduğunu düşündüğüm Varys'in asıl amacının Pycelle'e engelini ortadan kaldırmak olması da olabilir. 5. kitap sonunda onu öldürdüğünü biliyoruz zaten. Kısacası amaç ispiyoncu olmaktan ziyade Pycelle'in komplo kurmak olabilir. Çünkü Varys ben bilmiyorum ne konuştuğunuzu derken sözüm ona Tyrion'a başka bir bilgi verecekti ama o Pycelle'e verilen bilgi Cersei'ye yetecekti. Pycelle gibi birinin bu bilgi kendi Cersei'ye uçurmama imkanı olmadığı için yazar vazgeçmiş olabilir. 3. kitapta ise çok dikkat çeken ekleme çıkarma yok arkadaşlar ama sadece buz kılıcıyla ilgili bir Tyrion sahnesi var. Tywin Tyrion'a buz çeliğinden yarattığı iki varilya çeliği kılıcı gösterdikten sonra Tywin'in Robert'ın 6000 yıllık bronz bir rune kılıcına ormanın çocukları tarafından yapılmış bir ejderha camı kamaya sahip olduğundan bahsettiği silinmiş bir satırımız var. Gisli bu bilginin Jon'un bulduğu ejderha camı zulasının kaynağına açık işaret olduğu için silindiğini düşünüyor. Mümkündür. Açıkçası bu konuda çok net bir fikrim de yok. Lakin çocukların zaten bu zulayı nöbete zaman zaman getirdiği bilgisine sahibiz geçmiş yıllarda. Yani uzun gece dönemlerinde. Bu sebeple bu cümlenin silinme sebebinin bu olduğundan şüpheliyim. Lakin kayda değer bir sebep barındırdığında pek zannetmiyorum. Şimdi geldik asıl bilgilerin akmaya başladığı 4. kitaba. Jon'da olduğu gibi 5 yıllık atlama döneminde yazılı söylemek mümkün çünkü kargaların ziyafeti taslaktan geçiyor bu bilgiler. Zaten taslaklar 2003-2004 yılları arasını kapsıyor. İlk önce şu meşhur birkaç sayfalık not kağıdına alınan taslaktan bahsedeyim sonra diğerine geçeceğim. Tyrion Enstet'in tanığı. Şimdi bunu ilginç buluyorum. Hangisinin tanığı? Esasında tanık olunca başka bir olay olduğunu düşünmem. En azından bu kadar önemli bir hikaye etkisi olacağı için yazarın not olarak düştüğü. Muhtemelen bu tam olarak Jaime ve Cersei meselesi ama tabii şunu sorabilirsiniz. Ya zaten biliyoruz ve olayda Westeros'a kısmen ortaya çıktı. Neyin tanıklığı bu? Aslında yeni bir tanıklık değil tahminimce flashback ile Tyrion'un olayı ne zaman ve nasıl gördüğünü öğrendiğini okuyacaktık. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ikisini zaten biliyordu, duyduğunda şaşına dair bir şey okumadık. Bunu sakladı. Ne zaman ve nasıl öğrendiğine dair hiçbir bilgi okumadık. Martin bize bunu verecekti herhalde diye düşünüyorum. Hala verecek mi? Bilmiyorum. Açıkçası hikaye içinde çok önemli görünmese de sen nasıl, ne zaman öğrendin sorusuna cevap niteliği taşır. Diğer not daha ilginç ve anlaşılması bence zor. Keder prensi. Ruhsal acıyı hafifletir mi? Teselli mi? Kehanet mi? Genel evler. Fahişler her yere gider. Cesaret.
Bırak gitsin yoksa o senin bir parçan olur. Bırak gitsinler. Bu sana huzuru getirmeyecek. Acı, yapman gerekeni yapmanı sağlayacak. Burada bahsi geçen keder yahut hüzünler prensi Kefenli Lord'un kendisi oluyor, lakaplarından biri. Soros bölgesinde yaşadığına inanıldığı için lakaplardan biri o. Yani hüzünler ya da kederli olarak çevirebilirsiniz. Şimdi burada tekrar girmek istemiyorum ama Martin'in 5. kitapta çıkarmak zorunda kaldığı bir Kefenli Lord tanışma sahnesi var. Çok sevmesine rağmen silmek zorunda kalmış ki korumak için çok şey yapsa da akışı bozduğundan vazgeçmiş. Onun için ilgili videomu izleyebilirsiniz. Burada bahsetmeyeceğim. Nota dönersek sanırım Martin burada bir 3 monolog için notlar almış. İşte faşiler nereye gider bilmecesini çözmeye çalışıyordu Tyrion zaten son kitapta. Burada da bu var. Sanırım olan bir tane unutmaya yeni sayfa açma ile ilgili bir şeylerden bahsedilecekti. Acının yapması gerekeni yapacak gücü vermesinden de bahsediyor. İşte cesareti burada bunu yapmak için ihtiyaç duyduğu şeyi söylüyor herhalde diye düşünüyorum. Kehanet ile olan bağlantısı anlamış değilim tabii. İlk cümleler ile bağlantı kurmaya çalışırsak belki de burada odak noktasını değiştirmek, kendine yeni bir vazife devam etmesi sebebi bulmayla ilgili bir şey üstünde tartıştığını görüyoruzdur. Arada tabii aklına Tayşe ve bir meclisi gelir. Belki her yere gider noktasında buna kafa takma artık diyerek kendini vazgeçirme çabasını okuyacaktık. Ardından gelen cesaret işte buna işaret olabilir. Çoğu olarak bırak gitsinler sözü acı ve Tayşe ve Jaime ile babası dahil ona acı veren herkes ve her şeyi kastediyor görünüyor. Belki bunu bir sonraki kitapta görebiliriz. Bence böyle bir iç konuşmayı tamamen terk etmemiştir. Gerçi bunun bir iç monologdan ziyade Kefenli Lord ile konuşma sahnesinden olması da daha olası. Bu sözleri o söylüyor olabilir Tyrion'a. Bence sonraki kitapta kendisini görebiliriz ve o videomu izleyen bilir amcası Gerion'un ölmediğini ve Kefenli Lord olarak hayatına devam ettiği fikrine sahibim ama bu konuda sağlam bir deliliğim yok. Biraz temenni olduğunu söyleyebilirsiniz. El yazmasız notlardaki son Tyrion kısmına gelelim. Tyrion, Dany ile gerilim dolu bir son mu? Ser Jorah tarafından mı yakalandı? Kederler, Volantis, Deniz, Dany. Sanırım Tyrion bölümünü nasıl bitireceği ve biterken ki geçen sürede yaşayacağı gideceği yerleri not etmiş. Genel olarak son kısım hariç hepsi kitapta mevcut denebilir. Hüzünlerden yani kederden, Volantis'ten geçti ve bir deniz yolculuğu da oldu ama daha Dany ile bir araya gelmedi. Gerçi dövüş çukurlarında karşılarsa da tanışma fırsatı olmadı. Martin soru işaretiyle sorduğuna göre Dany ile karşılaşsın mı ve Jorah onu yakalasın mı diye düşünmüş, tam karar verememiş. Dany ile bir sondan vazgeçip Jorah tarafından yakalama meselesini kullanmış. Zaten son açıklamasına göre Tyrion ve Dany 6. kitabın yarısına kadar bir araya gelmeyecekler. Bu sebeple Tyrion'un Essos macerası sandığımızdan daha derin olabilir. Dizideki gibi olmayacağı çok aşikar. Gelelim benim için en önemli ve ilgi çekici olan kısma. Tyrion'un genç Griff ve Haldon ile yaptığı derslere. Taslaklar yine ekranda yer alıyor, inceleyebilirsiniz. Bu taslaklarda Tyrion'un sadece 3 bölümü tamamlanmış. Bu 3 bölüm büyük oranda yayınlanan ilk 3 bölüme çok benziyor. Özellikle de ilk ikisi işte Illyrio'nun malikanesi ve utangaç Barker'e yolculuk. Ancak Tyrion'un 3. bölümü kütüphane taslaklarındaki yayımlanmamış materyallerin en büyük parçasını içeriyor. 5. kitapta Volantis'in kısa bir tarihi varken taslaklarda Haldun'dan Dokuzlar Çetesi ve 9 kuruşluk Krallar Savaşı olarak da bilinen 5. Blackfyre isyan hakkında daha uzun bir ders var. Aslında bu pasajın varlığı zaten biliniyormuş. Elio Garza Martin için bir ilk kontrol yaparken bu taslakları okumuş ve 2011 yılında Westeros.org'da şöyle açıklamış. Ders bölümünün daha önceki bir taslağında canavar Malice ve Blackfyre hakkında oldukça fazla ayrıntı vardı. George'un bunu neden kitaptan çıkarmaya karar verdiğini merak ediyorum. Bana kalırsa tahmin etmesi güç değil. O zamandan beri bu söylenti pasajın varlığı Aegon'un aslında bir Blackfyre olduğu ve Rhaegar'ın oğlu olmadığı kuramına kanıt olarak gösterilmiş. Jon Blackfyre isyanı ile ilgili açıklamaların Aegon karakterinin tanıtılmasıyla neredeyse eş zamanlık verilmesinin oldukça düşündürücü olduğu ve okuyucuyu bu hikayenin ilerleyen bölümlerindeki ilgili gelişmeyi hazırlamayı amaçladığı düşünülüyor. Bu kuramın hayranları Martin'in twist'i çok erken ele verdiği için pasajı silmiş olabileceğine inanıyor ki ben de aynı fikirdeyim. Tabii ben genel olarak Blackfyre kuramını güçlendirdiği için çıkardığı fikre katılsam da gördüğünüz gibi oldukça uzun bir bölüm olması nedeniyle terletme denilen hikayeyi
kırpmak için de çıkarmış olabileceğini düşünüyorum. Hani kısaltmayı da seçebilirdi belki ama dediğim gibi Blackfire göndermesi bariz gelmiş olabileceği için silinmiş olması en başat neden olsa gerek. Buna ek olarak ejderha yumurtasını uyandırmak için kral kanı göndermesi tekrar karşımıza çıkıyor. Canavar bu lakabı ona kuzenini öldürmesinden ziyade yaşayan tek oğlunu ejderha doğsun diye ateşe vermesi sayesinde kazandırmış. Bu da oldukça ilginç bir lore değişikliği. Benzer bir sahne göreceğimizi biliyoruz. Martin neden bu kısmı sildi ve Melis'in oğlu olduğu bilgisini kaldırdı? Bilmek zor. Bununla beraber Dany'nin Blackfire'ların kaderine maruz kalacağı imasını görürüz. Sürgünde yaşamış, Westeros'a ve halkına yabancı biri. Haldon ve Tyrion'un ifade ettiği gibi iki tane önemli farkı var tabi. Güzel olması ve ejderhalı olması. İlki taht talebi için yeterli değil kuşkusuz, lakin ejderhaların varla beraber destekçi toplayabilmesi için faydalı olacaktır. Daemon'dan sonraki Blackfire'ın genel olarak maruz kaldığı bir şeydi bu. Blackfire göndermeleri çok dikkat çekti zaten. Özellikle Illyrio'nun ejderhadır ve Blackfire erkek soyu tükendi vurgusundan sonra haneye referansların devam etmesi radarımızın açılmasına sebep oluyor. Bu arada yazar tarafından okumuş son kitabın 2. Tyrion bölümünde Illyrio ve Haldon konuşurken delikanlıya hediyem var dediği sahnede dikkat çekici bir ayrıntı eklenmiş ama sonra çıkartılmış. Hediye zaten kurabiyeydi, vurgusu yapılmıştı ama çıkartılan kısımdan Blackfire kılıcından bahsedilmiş olabileceğini düşünmemize neden olan önemli bilgiler de içeriyor. Sandıklardan birinde onun için bir hediyem var. Illyrio'nun sesi garip bir şekilde rahatsızdı. Corlys Mir ile olan sözleşmesini bozdu. Yunka ile anlaşmak için Volantis'e gidiyor. Karadan yürüyorlar. Nehir daha hızlı bir yol. Haldun'un gri gözü Tyrion'a kaydı ve cücenin bilmediği bir dile geçiş yaptı. Pentos değil ama benzer bir dil. Volantis belki. Birkaç kelime Tyrion'un tanıyamayacak kadar yüksek valya diline yakındı. Kaleci yeterince açıktı ve ejderha. Kılıç kelimesini de duyduğunu sandı. Gorys denilen kişi şu anda altın mürettebatı maaş sorumlusu olan kişi ama ilk olarak Martin'in kaptanları olarak düşünmüş, nedense değiştirmiş. Kılıç ayrıntısı kılıç kuramını doğrudan nitelikte ama dediğim gibi kurabiyelerle değişmiş bu hediye sahnesi. Peki ama neden çıkartıldı? Aegon'a Blackfire kılıcını vermekten mi vazgeçti? Zannetmiyorum. Muhtemelen fazla bariz işaret olarak gördü. Özellikle de bu kısmı okuduktan sonra millet konuşmaya başladıysa. Demek ki hediye ve kılıç meselesi bu okumuş Tyrion bölümünden geliyordu. Yayınlanmış olandan değil. Bir de belki kılıcın ortaya çıkışı biraz daha farklı şekilde tasarlamış olabilir daha sonrası için. Açıkçası hem ejderha yumurtaları hem Blackfire kılıcın Illyrio'nun eline geçip ejderha kanına dağıtması da biraz abartı olabilirdi. Hani Jon'a bir şey yok mu? Illyrio diyesim geldi yani. Dahası da var. G-Stiff'e göre ekip 2003 taslağı Blackfire'a ince de olsa ek bir gönderme içeriyor. Bu taslakta Melis'in tek oğlu neden öldürdüğünü açıklarken Aegon, Blackfire'ın 3 hazinesi vardı. Bunlardan en büyüğü bir ejder yumurtası kümesiydi cümlesini içeriyor. Blackfire muhtemelen 2. hazine olduğu için kesin ama 3. çok muamma yani. Bu pasajın zaten söylentileri konu olan bu iki yönün ötesinde Haldun'un konuşmayı 5. Blackfire isyanı neden başarısız olduğu sorusuna yönlendirmesi de ilginç. Özellikle 6. planlıyorsanız cevaplaması gereken önemli bir soru diye bitirmiş. Yani G-Steve gayet makul bir yorum yapmış. Neticede tarih dersi çıkarmak ve örnek almak için başarısızlıktan başarı doğar eğer hatalı bilirsiniz. Bu sebeple bu konuyu özellikle çalıştırmayı seçmiş olabilir Haldun. Tabii Melis'in kuzenini öldürmesi veya oğlunu ejderha için kurban etmesi gibi şeyler de bende. Acaba Dany'nin ileride bir sebeple Aegon'u kurban olarak kullanmayı niyet edip etmeyeceği düşüncesini doğdu. Dany'nin 3'ün çocuğu olarak 3 kere aşık olup evleneceğini, hatta 3 kocasını da muhtemelen kendi eliyle öldüreceğini ve 3 kere hamile kalacağını iddia etmiştim. Çocuğu doğsun diye Aegon'un kendisini kurban etmeye gönüllü olur mu? Bence gayet mümkün. Son olarak Tyrion'un bölümlerinde başka bir yerde yapılan bir ifade değişikliği de var. Son kitapta Tyrion 4 şu satır içeriyordu. Ejderhalar son zamanlarda aklından hiç çıkmıyordu. Ancak Tyrion 3. Ocak 2004 taslağında bu satır şu şekildeydi. Ejderhalar son zamanlarda düşüncelerinde ve rüyalarında çok fazla yer alıyordu. Ginny bu kısmın Tyrion'un gizli Targaryen olabileceği kuramı için kullanılabileceğini düşünüyor ve bence tam da bu sebeple çıkartılmış olabilir. Çünkü ejderhaların içinde olduğu rüyalar, hani gücünüzün kaynağı başka bir şey değilse, mesela işte yeşil rüyalar gören biri değilseniz, genelde ejder rüyalarıdır ve sadece Targaryen kanı taşıyan birinde bu rüyalardan olur. Martin bunu düşünerek Tyrion için uygun olmadığını düşünmüş olabilir.
Gerçi 5. kitap başlarında canavar gibi ikinci bir kafasında olduğu savaşla mücadele ettiğini ve gökyüzünde ejderhan olduğunu hatırladığı bir rüyası vardır. Lakin dediğim gibi rüyasında her ejder gören rüyacı olarak tabir edemeyiz. En azından bir süreklilik olmalı bence. Misal Şirin'in damarlarında ejderha kanı var ve sık sık ejderhanın onu kovaladığını görüyormuş. Hani kızın rüyacı olma ihtimali var yani ve evet ejderha yüzünden öleceği düşünülürse bilhassa şu ana kadar gördüğümüz diğer her şeyi toplayarak oldukça manidar ve net bir işaret olarak önümüze seriliyor. Yine de neden olmasın? Arzu eden bu kısmı bu kuram için kullanabilir ama dediğim gibi bana kalırsa bu şekilde bir ayrıntı ejderha rüyası göre izlenimi vereceği ve bunun onun için uygun olmadığı için değiştirilmiş diye düşünmekteyim. Evet, Tyrion kısımları bu kadardı. Sizin için en ilgi çekici taslak bilgisi ne oldu? Bizimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.